Lampião, Brezilya'nın korkulan haydudu. 1897. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki tozlu kırsalda Veralino Ferrer Dilva adında bir çocuk doğar. Ailesi sade çiftçilerden oluşur ve gözlerini yeni doğan oğullarına dikmişken onun bir gün Brezilya tarihinin en korkulan haydudu olacağını asla bilemezler. Veralino, babasına tarlada ve keçilere bakmada yardım eder, boş zamanlarında ise kendi kendine okumayı ve dikmeyi öğrenir. Hayat basittir, basit olmak iyidir. Ancak 1900'lerin başında Brezilya'nın kırsal bölgeleri, zengin toprak sahiplerinin yani koron olarak bilinen yerel oligarkların kontrolündedir. Bu adamlar kendi özel ordularına sahiptir ve polisi kendi kişisel cellatları gibi kullanırlar. 1916'da Veralino 19 yaşındadır. Ailesi güçlü bir aile olan Saturnos'la arazi anlaşmazlığına girer. Babası önce kanun yoluyla çözmeye çalışır. Sonra 2 kez taşınır. Ama Saturnos'un gücü bu anlaşmazlığı kendi şartlarına göre bitirecektir. Veralino'nun babası bir gün Saturnos'un polisi tarafından neredeyse öldürülür. Veralino gizlendiği yerden izler. Annesi çığlıklar atar, kardeşleri korkuyla ağlar. Babası hayatta kalır ama bir daha asla eski kişi olamaz. 18 Mayıs 1921'de Saturnos'un adamları tekrar gelir ve bu kez Veralino'nun babasını öldürür. Veralino birkaç kardeşiyle birlikte canını zor kurtarır. Geriye kalan her şey yanmaktadır. Hayat ona şunu öğretmiştir. Kanunla yaşamak bir işe yaramazsa saygıyı zorla alacaktır. Böylece Veralino artık Lampião, Fener olarak anılacak ve Kangaos adlı haydut çetesinin lideri olur. Kısa sürede zengin toprak sahiplerine saldırır, kasabalardan fidye alır, köylüler için bir halk kahramanına dönüşür. Lampião zenginlerden çalar, fakirlere yardım eder, kiliselerde dua eder ama gerektiğinde acımasızdır. 1930'da Maria Bonita ile tanışır. Evli olan kadın Lampião'nun çetesine katılır ve Brezilya'nın kuzeydoğusunda tıpkı Bonnie ve Clyde gibi bir çift olarak ün kazanırlar. Ancak zamanla Lampião'nun şiddeti artar, kamu önünde infazlar düzenler. 28 Temmuz 1938'de polis bir baskınla Lampião ve Maria Bonita'yı öldürür, başlarını keser ve sergiler. Bu vahşet Brezilya tarihine karanlık bir not olarak geçer. Ned Kelly, Avustralya'nın efsanevi kaçakçısı, 1865. Avustralya'da 11 yaşındaki Ned Kelly bir çocuğu boğulmaktan kurtarır ve kahraman olarak bir yeşil kuşak kazanır. Ancak ailesi fakirdir ve babası Red bir inek çalmak zorunda kaldığında polis tarafından hapse atılır. 12 yaşında Ned artık ailenin reisi olur. Ned genç yaşta haydutlarla tanışır ve hızla suç dünyasına girer. 1878'de polislerin haksız tutumları ve annesinin hapse atılması Ned'i sistemle savaşmaya zorlar. Kelly çetesi kurulur ve banka soygunları yaparlar. Ama soygun sırasında kasabalılara zarar vermez. Hatta onlara şov düzenlerler. 1879 ve 1880 yıllarında çeteleri ve Ned'in eylemleri halk tarafından alkışlanır. Polislerin başlattığı büyük operasyonlar Ned ve çetesini durduramaz. 1880'de Ned yakalanır ve idam edilir. Ölümünden önce son sözleri basit ama etkileyicidir. Hayat böyle işte. Fulan Devi, Hindistan'ın efsanevi haydut kraliçesi. 1960'lar Hindistan. Fulan Devi, çocuk yaşta ailesinin topraklarını geri almaya çalışırken şiddete maruz kalır. Evliliği zorla yapılır, sürekli şiddet ve cinsel taciz görür. En düşük noktada hayatına bir umut ışığı girer. Bir çete lideri Vikram ona saygı gösterir ve onu eğitir. Fulan silah kullanmayı öğrenir ve Vikram'le birlikte alt kast köylerine saldırılar düzenler. Fulan Devi halk arasında güzel haydut olarak anılır. 1980'de eski düşmanları tekrar güç kazanır. Vikram öldürülür ve Fulan kaçmak zorunda kalır. Yeni bir çete kurar ve tek hedefi intikam olur. 1983'e kadar çetesiyle devletin en büyük insan avlarından kaçar. Hapse girer. 1994'te serbest bırakılır ve 1996'da parlamentoya seçilir. Fulan Devi Hindistan'da alt kastlar için bir kahraman haline gelir. Ancak 2001'de Bemi katliamı intikamı peşinde olan bir politikacı tarafından suikastla öldürülür. Bu üç hikaye yozlaşmış sistemler altında insanlar nasıl anti kahraman haline gelir, ne kadar zulme uğrar ve adaletin peşine düşer gösteriyor. Lampião, Ned Kelly ve Fulan Devi
hayatları boyunca maruz kaldıkları adaletsizliği kırıp kendi yollarını çizmiş, halk için simge haline gelmişlerdir. Bugün tarihin en epik geri dönüş hikayelerini konuşacağız. İlk durak Alfred the Great. Nisan 871. Britanya adası bir savaş alanına dönüşmüş durumda. Küçük Viking grupları onlarca yıldır Britanya sahillerini yağmalasa da bu sefer durum farklıydı. 6 yıl önce yüzlerce Viking gemisi Doğu Anglia'ya ayak basmış ve büyük bir kafir ordusu binlerce kişiyle, aileleri, çocukları ve zanaatkarlarıyla birlikte Britanya topraklarına çıkmıştı. Bu seferki amaç sadece yağma değildi. Buraya fetih için gelmişlerdi. Vikingler acımasız savaşçılardı ve 2 yıl içinde Kuzey Umbria ve Doğu Anglia gibi güçlü İngiliz krallıkları onların eline geçmişti. 871'de kafir ordusu nihayet Wessex krallığına yöneldi. Kral, Ethelred ve kardeşi Alfred ordularını Vikinglere karşı savaşa sürer. Bu savaşlar bir yıl boyunca tam 9 kez tekrarlanır ve savaşın üstünlüğü sürekli değişir. Ama daha fazla Viking takviyesi Britanya'ya gelince Ethelred'in çiftçiler ve tüccarlardan oluşan ordusu onların sayısına dayanamaz. Merton Savaşı'nda kral yaralanır ve aldığı yaralardan kısa süre sonra ölür. 22 yaşındaki Alfred, dördüncü ve son kardeşinin ölümünü yas tutar. Kral olmak istememiştir. Sakin bir hayat, kitaplar ve dünyayı öğrenmek istemiştir. Ama artık geriye sadece o kalmıştır ve krallığını, tarihinin en büyük tehdidine karşı savunmak zorunda bırakılmıştır. Alfred kardeşinin cenazesini hazırlarken Vikingler yeniden saldırır ve zaten yıpranmış ordusunu yok eder. Başka seçenek kalmayınca Vikinglere haraç öder ve onlar komşu Merkuria'yı yağmalar. İngiliz krallıklarının tamamen fethedilmesi kaçınılmaz görünmektedir. 825 yılına gelindiğinde Alfred'in Wessex'i Vikinglerin eline geçmemiş son İngiliz krallığıdır. Güneydeki Viking ordusunun lideri Guthrum son İngiliz bağımsızlığını yok etme fırsatını görür ve Wessex'e yürür. Alfred daha önce Vikinglere haraç ödemiştir ama bu süreyi boş geçirmemiş, ordusunu yeniden toplamıştır. Vikingler Veeram kasabasını yağmalarken Alfred onları şehirde tuzağa düşürür. Kuşatma işe yaramayınca Alfred diplomasiye başvurur. Vikinglere şaka yollu bir teklif sunar. Thor'a adadığınız bu yüzük üzerine söz verin, rehine bırakın ve bizi rahat bırakın. Guthrum tanrılara yeminleri hiçe sayan bir liderdir ve Alfred ayrılır ayrılmaz rehineyi öldürür ve Exeter'e geri çekilir. Alfred kıyıda Viking takviyesini engeller ve kısa süre sonra Viking gemileri fırtınada batarken Guthrum geri çekilmek zorunda kalır. Bir yıl boyunca Wessex'te Viking görülmez ve Alfred zafer kazanıldığına inanır. 868 Ocak'ında barışı kutlamak için Chippenham'da bir Noel ziyafeti düzenler. Ama bu Guthrum'un tuzağıdır. Ziyafet sırasında Vikingler saldırır, misafirleri katleder ve Alfred küçük bir grup korumasıyla bataklığa kaçar. Yorgun ve kirli bir şekilde yaşlı bir köylü kadının yanına sığınır. Kadın onun kral olduğunu bilmez ve ateşteki keklerini izlemeyi rica eder. Alfred çaresizlik ve öfkeyle bu basit görevi yerine getirirken içsel bir kararlılıkla hesaplaşır. 7 yıl süren mücadele bir geceyle çöpe gitti. Halkım, korumalarım öldü ve ben sadece kaçtım. Ama pes etmeyeceğim. Kadınla kekleri yakmamak konusunda tartıştıktan sonra Alfred sessiz bir kararlılıkla toparlanır. Aylarca plan yaptıktan sonra Alfred son bir hamleye karar verir. Bütün Wessex halkını silah kuşanmaya çağırır. Egbert'in taşında buluşmak üzere 7 haftalık bir sürede tüm halkını seferber eder. Korkuları vardır. Kimse gelmezse, halk güvenmezse ya da artık krallığa inanmazsa ne olacak? Ama tepeye vardığında 4000 silahlı adamın onu karşıladığını görür. Hep birlikte Guthrum'a karşı savaşacaklardır. Edington Savaşı'nda Alfred ve adamları Vikingleri yenilgiye uğratır. Guthrum ve adamları kaçmak zorunda kalır. Alfred beklenmedik bir şekilde Vikinglere merhamet gösterir. Guthrum Hristiyanlığı kabul ederse Wessex'i terk edebileceklerdir. Guthrum vaadini yerine getirir ve Alfred onun vaftiz babası olur. Bu sefer Vikingler bir daha Wessex'i rahatsız etmez. Alfred krallığını yeniden güçlendirir, İngiliz donanmasını kurar, kültürel bir rönesans başlatır ve İngilizceye önemli metinler çevirir. 886'da Londra'yı fetheder ve artık sadece Wessex değil, tüm Anglo-Saksonların kralı olur. Ölümünden sonra oğlu bu güçlü krallığı devralır ve torunu adada son Viking krallığını fethederek İngiltere'nin ilk kralı olur.
Alfred, tek İngiliz kralı olarak The Great unvanını alır. Afrika'nın aslan kralı, Sununjata yüzyılın başlarında Küçük Kangaba Krallığı'nın kralı Magan halkı tarafından çok sevilir. Uzaklardan gelen bir avcı, kraldan geleceği hakkında kehanet ister. Avcı, kabuklar kullanarak geleceğe bakar. Çocuğunuz henüz doğmadı ama doğacak olan oğlunuz aslan gibi bir kral olacak. Annesi, dünyadaki en çirkin kadın olacak ama onu yine de evlenmelisiniz. Gerçekten de Soalon isimli kadının doğurduğu Sununjata çocuk yaşta yürüyemez. 3 yaşında hala sürünerek hareket eder. Babası hayal kırıklığı içindeyken annesi Soalon oğluna inancını kaybetmez. Sununjata 7 yaşında demir bir çubuğu kullanarak ayağa kalkar ve halk coşkuyla onu aslan olarak selamlar. Sürgün yıllarında güçlenen Sununjata, Ma krallığına gider ve burada cesaretiyle orduda yükselir. Annesinin ölümünden sonra memleketi tehdit altındayken birleşik bir ordu toplar ve Sumaro'yu Karina Savaşı'nda yener. Artık Mansa, yani kralların kralıdır. Kurduğu Mali İmparatorluğu altın ve tuz kaynaklarıyla dünyanın en zengin devletlerinden biri olur. Torunu Mansa Musa, tarihin en zengin insanı olarak hatırlanır. Bu iki hikaye, tarih boyunca en karanlık anlarda bile geri dönmenin, inanç ve azimle zafer kazanmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Alfred ve Sununjata, sıradan insanların yapamayacağı şeyleri başaran kahramanlardır. Bir bakıma tarih, onların zaferlerini bizlere ilham vermesi için yazmıştır.